dostlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere Almanya'nın Stuttgart bölgesinde yer alan Esslingen şehrinden kısa bir video göstereceğim. Bugün Esslingen Kalesi'ne çıkacağız. Esslingen Kalesi'ne çıkmadan önce de şehir merkezine geçeceğimiz için Esslingen şehriyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi turumuz başladı. Yavaş yavaş şehir merkezinden geçerek dediğimiz gibi kaleye doğru yola çıkacağız. Evet, Esslingen şehri normalde Stuttgart şehrine yakın olarak yer alıyor. Stuttgart şehrinin hemen yanında genel olarak Baden-Württemberg eyaletinin 10. büyük şehriymiş. 1964'lere kadar da ismi farklıymış biraz. Şimdi değiştirmişler tabii ki. Biraz önce hemen biz yanından geçtik. Neckar Nehri var. Stuttgart şehrinin içinden geçerek ta ilerideki yukarıdaki Kuzey Buz Denizi'ne doğru devam ediyor. Kuzey Denizi'ne doğru daha doğrusu devam ediyor. Esslingen şehrinin önemli bir ulaşım şehri olmasında bu Neckar Nehri'nin önemli bir görevi var. Çünkü üzerinde taşımacılık yapılıyor kıymetli dostlar. Yine aynı zamanda Esslingen şehrinin başka bir özelliği Mercedes'in üretim merkezi genel olarak Stuttgart şehrinde, ama başladığı yer ise hemen Esslingen şehrinin az ilerisinden başlıyor. Stuttgart şehrine doğru devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir özelliği de var Esslingen şehrinin. Evet kıymetli dostlar, Esslingen şehri ta 8. yüzyıllara kadar böyle yazılı kaynaklardan kurulduğuyla ilgili olarak bilgileri varmış. 19. yüzyılda sanayileşmeyle beraber işte büyümeye başlıyor. Ama aynı zamanda sanayileşirken aynı zamanda da hem doğal çevresini hem de işte eski evleri olsun, tarihini olsun koruyarak günümüze kadar ulaşmayı, günümüze kadar getirmeyi başarmış şehirlerden birisi. Dolayısıyla şimdi biz şehrin içinden geçerken de göreceğiz. Normalde bol miktarda böyle eski tarihlerden kalan, orta çağdan kalan, işte bu 17. 18. yüzyıllardan kalan böyle bol miktarda evleri görmemiz mümkün Esslingen şehrinde. Aynı zamanda Esslingen şehrinde tren yolu da geçiyor. Dolayısıyla Alman ulaşım ağı sisteminde nasıl ki karayollarının, demir yollarının büyük önemi varsa hem karayolları hem de bu demir yolları Esslingen şehrinden geçtiği için ulaşım bakımından da oldukça gelişmiş, potansiyele sahip bir şehir Esslingen şehri. Evet, bakın hemen karşımızda bir tane böyle sağ tarafta eskiden kalma Alman mimarisine has bir bina görüyorsunuz kıymetli dostlar. Dolayısıyla hem böyle eski binalarla hem de modern binalarla Esslingen çok büyük olmasa bile yaklaşık 100.000'e yakın bir nüfusu varmış. Evet, çok büyük olmasa bile insanların yaşadığı, çalıştığı, hayatlarını devam ettirdikleri bir şehir olarak karşımıza çıkıyor kıymetli dostlar. Şimdi ulaşım demiştik. Bu Almanya'nın güneyinde Ulm Nehri var, Ulm şehri var. Ulm şehrinin hemen içinden Tuna Nehri geçiyor. Eskiden Tuna Nehri'nden buraya bu Neckar Nehri üzerine ulaşım yapılabiliyormuş. Çok ilginç bir bilgi. Mesela Osmanlı gemileri de Tuna Nehri vasıtasıyla Esslingen şehrine kadar gelebiliyorlarmış. Evet, yine bakın karşımızda ileride bunu göreceğiz. Esslingen şehrinin ana kilisesi böyle görkemli binalarıyla, görkemli yapısıyla insanı büyülüyor, insanı etkiliyor. Hemen yanında da bakın yine bir tane Alman mimarisine has ahşap, taş binaları görüyoruz. Evet kıymetli dostlar, bizim bugünkü gezimizin ana durağı normalde Esslingen Kalesi olacak. Şimdi biz de Esslingen Kalesi'ne doğru yolumuza devam ediyoruz. Böyle nispeten dar olan yollardan geçerek ama Esslingen Kalesi'ne geçmeden önce de size böyle bir Esslingen şehrindeki bilgileri göstermek istedim. Sağlı sollu böyle güzellikleri göstermeye çalıştım. Yolculuğumuz devam ediyor. Bugün normalde 22 Aralık 2025
Hava kış mevsimi olmasına rağmen güneşli, birazcık soğuktu. Ama buna rağmen kıymetli dostlar tam gezilecek hava. Eslingen'i ya da Almanya'nın bu bölgesini gezmek için bir bakıma ideal hava diyebiliriz. Elbette ki ilkbahara göre, yaza göre soğuk ama en azından bizim gelmiş olduğumuz bu tarih itibariyle güzel bir gezi günü diye düşünüyorum. Yine bakın Esslingen şehir merkezinden uzaklaştık ama karşıda böyle tarlaların hemen içerisinde aynı zamanda evleri görüyoruz. Esslingen'in bir özelliği yine kıymetli dostlar Almanya'nın önemli bağcılık merkezlerinden birisiymiş. Onu da ileride göstermeye çalışacağız. Bağcılıktan dolayı da, üzüm üretiminden dolayı da aynı zamanda Almanya'nın önemli şarap üretim merkezlerinden birisiymiş kıymetli dostlar. Bizim gezimiz yavaş yavaş asıl varacağımız yer olan Esslingen Kalesi'ne doğru devam ediyor. İnşallah oradaki manzaraları da sizlere göstereceğim. Şimdilik gezimiz kıymetli dostlar burada sona eriyor. Sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Almanya'dan, Esslingen şehrinden herkese selamlar, muhabbetler. Videomu beğenip yorum yaparsanız seviniriz.